Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir bebek botunun yapılışını anlatmak istiyorum. Tüm bebek botlarında genellikle olduğu gibi alt tabandan başlıyoruz. Bu kısımda arttırmalarımız var. Her düz sırada 4 ilmek artarak taban kısmını örüyoruz. Bu kısmı tamamladıktan sonra üst kısımda arttırmasız bir şekilde yan tarafını yine haroşa örüyoruz. Bu kısmı da tamamladıktan sonra üst tarafta git gel yaparak burada ilmeklerimizi keserek üst kısmını oluşturuyoruz. Sonrasında boyun kısmında önce bağcık yuvasını açıyoruz. Boyun kısmında iki renkli bir modelimiz var. Bu modele tırtıl modeli de deniliyor. Bu kısmı da tamamladıktan sonra en son boyun kısmının ilmeklerini kesmeden önce yine birkaç sıra haroşomuz var. Sonrasında patiğimizin arka kısmında ve alt kısmında dikişlerimiz var. Patiğimde ben pembenin açık ve koyu tonlarını kullandım. Siz dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. 2 adet 3 numara patiklik şişlerimden var. Bir tane dikmek için yün iğnemiz var. 4 adet ilmek belirleyicimiz var. Bunlar ilmeklerimizin artış yerlerini belirlemek için. Tekrardan bir adet makasımız var. Bir tane çengelli iğne ve boyun kısmında kullandığım saten kurdelem var. Bunda 1 metre olsa yeterli oluyor bir çift patik için. Patiğimizin alt tabanı bitmiş hali, arttırmalar sonrası 20 santim. Bu da 1 yaş bebekler için uygundur. Evet, şimdi patiğimizin ana rengiyle ilmeklerimizi şişe atarak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bu şekilde şişimize 42 ilmek atıyoruz. İlmeklerimizi şişimize attıktan sonra sıranın sonunda bir düğüm atarak örgümüzün arka yüzünden tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. Örgümüzün arka yüzünden ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamladık. Şimdi tekrardan ipimizin olmadığı taraf örgümüzün ön yüzü. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeği sıra başında örmeden alıyoruz. Sonraki bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonrasında burada delik olmayacak şekilde arttırma yapıyoruz. Bir tane ilmek atarak arttırma yaptık. Buraya bir işaret takıyoruz. Bu kısımlar arttırma yerlerimiz. Sonrasında 18 ilmek düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Buraya da bir işaret takıyoruz. Tekrardan hemen sonrasında bir tane yine ilmek atarak arttırma yapıyoruz. Ortadaki iki ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonrasında yine bir kez daha arttırma yapıp tekrardan bir işaret takıyoruz. Burası yine arttırma yerimiz. Sonrasında yine 18 ilmek düz örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Sıranın sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. Burada da yine son arttırma yerimiz burası.
Hemen bir tane arttırma yaptık. İşaret sonrası kalan 2 ilmeğimizi düz ördük. İşaretlerimizi taktığımız yerlerden hemen öncesinde, hemen sonrasında, yine hemen önce ve hemen sonra olacak şekilde arttırmalarımızı ön yüzden yapmaya devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzünde ilk ilmeği yine örmeden aldık ve tüm ilmekleri, işaretleri çıkartmadan düz örüyoruz. Arttırmalarımızı sadece ön yüzde, arka yüzde tüm ilmekleri düz örüyoruz. Döndük, yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada yine arttırma yapıyoruz. Önce işaretimize kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Her defasında sıra başlarındaki ilmekleri örmeden alıyoruz. 1 2 ilmek düz ördük. 1 2 3 ilmeğimiz var. Tekrardan bir tane arttırma yapıyoruz. Arttırmalarımız sadece işaretlerin olduğu kısımlarda. Sonrasında 18 ilmeğimizi örüyoruz. Bu 18 ilmeğimiz değişmiyor patiğimizin tabanı bitene kadar. Hemen işaret sonrası yine bir tane arttırma yapıyoruz. Aradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hemen işaret öncesi yine bir kez daha arttırma yapıyoruz. 3. arttırma yerimiz. Sonrasında buradaki ilmeklerimizi yine 18 ilmek düz örüyoruz. Dördüncü işaretimizi diğer tarafa aldıktan sonra bir kez daha arttırma yapıyoruz ve kalan 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Şimdi ikinci arttırma sıramızla bu şekilde tamamladık. Arka yüzden gelirken işaretleri çıkartmadan sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek bu arka sırayı da tamamlayalım. Arka yüzden yine ilmeklerimizi düz örerek ön yüze geldik. Şimdi tekrar 3. arttırma sırasındayız. Sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 4 ilmeğimiz var. Tekrar buradan işaret öncesi bir arttırma yaptık. İlk arttırma yerimiz. Sonrasında 18 ilmek düz örüyoruz. İkinci işaretimizden sonra hemen yine bir tane artırma yapıyoruz. Aradaki ilmekleri düz örüyoruz. 1 2 3 4
5, 6 ilmek ördük. Hemen 3. işaretimizden önce yine bir tane arttırma yapıyoruz. İşaretimiz diğer tarafa alıp yine diğer taraftaki 18 ilmeğimizi örüyoruz. Dördüncü ve son arttırma yerimizde yine işaretimiz diğer tarafa aldık. Bir tane yine arttırma yapıyoruz. Kalan ilmekleri 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördük. Şimdi 3. arttırma sıramızda bu şekilde tamamladık. İlk 3 sırayı birlikte yaptık. Videonun bu kısmında 1, 2, 3. sırayı birlikte yaptık. Kalan 1, 2 sıramız var. Arttırma yapacağımız. Bu kısmı durdurarak videonun kalan 2 arttırma sırasında bu şekilde yaparak toplamda şişimizde 62 ilmek olana kadar bu 2 sırayı da örüp tamamlayalım. Evet, patiğimizin buraya kadar olan arttırma sıralarında bu şekilde tamamladık. Şişimizde toplamda 62 ilmeğimiz var. Bu kısmı tamamladıktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa dişimiz oldu. Bu kısmı şimdi arttırma yapmadan devam ediyoruz. Bu kısmı devam ediyoruz. Arttırma yapmadan 5 diş daha örüyoruz. Sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. İşaretlerimizi bu arada çıkarttık. Artık arttırma yapmadan bu kısmı da yine haroşonuzu nasıl örüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben düzden ördüğüm için her defasında ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi ilk sıramıza bu şekilde başladık. Ön yüzden düz, arka yüzden de düz bu kısmı 5 diş olana kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi bu kısmı da düz örerek toplamda 10 haroşa dişi boyunca ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ilmeklerimizi üst kısmı örmek için ayırdık. 26 ilmek sağ tarafa, 26 ilmek sol tarafa, ortaya da 10 ilmek ayırdık. Üst kısmı örmek için tekrardan önce orta kısma kadar ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. 26 ilmeğimizi ilk işarete kadar düz örüyoruz. Buradaki ilk işaretimizi çıkartıyoruz. Sonrasında ilmeklerimizi yine 9 ilmeğine örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ilmeğimizi önce sağ şişe alıyoruz. İşaretimizi çıkartıp tekrar sol şişe alıp bu 10. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte ipimizi ön tarafa getirip birlikte ters örüyoruz. Son 10. ilmeği ön yüzden ters ördük. Tekrardan döndüğümüzde ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. 4, 5, 6, 7, 8. İlk ilmeği de örmeden almıştık. 9 ilmeğimiz var. Yine sıranın sonundaki 10. ilmeği bu kez arka yüzden ikisini birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde 10 ilmeği her defasında git gel yaparak ve sıra sonunda birlikte örerek örgümüze devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra sonundaki 10. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte ikisini birlikte ters örüyoruz. Bu şekilde git gel yaparak tekrardan başlangıç kısmında olduğu gibi başlangıçta 42 ilmekle başlamıştık. Bu kesmeleri şişimizde tekrardan 42 ilmek kalana kadar devam ettiriyoruz. Bu
kısımda ön tarafının ilmekleri. En son 42 ilmek kalacak şişimizde. Evet, şimdi üst kısmının kesmelerini bu şekilde tamamladık. Toplamda 15 ilmek sağ tarafta, 15 ilmek sol tarafta kaldı ve ortadan gelen de 10 ilmeğimiz vardı. Yani toplamda 40 ilmeğimiz var şişimizde. Şimdi örgümüze boyun kısmına geçmeden önce ip yuvasını açarak devam ediyoruz. En sonki ilmeğimizi arka taraftan kestik. Buradan örgümüze sıra sonuna kadar gelmeden devam ediyoruz. İlk ilmeği yine örmeden aldık. Sonrasında sıra sonuna kadar bu kez ilmeklerimizi düz örüyoruz. Döndük. Arka yüzden de ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Evet, bu şekilde yine arka yüzden ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, şimdi örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir dola, sonraki iki ilmeği birlikte ör. Bir dola, sonraki iki ilmeği birlikte ör şeklinde bu kez ip yuvamızı hazırlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Önce sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arka yüzden de tüm ilmeklerimizi yine düz örerek ön yüze gelelim. Evet, şimdi boyun kısmının tırtıl modelli kısmına geçiyoruz. İkinci renk ipimizi sabitledik. Koyu pembe ipimizden devam ediyoruz. Baştaki ilk 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3. Sonraki bir ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 3 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Bir ilmeği, sıradaki bir ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonraki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 3 ilmek örüyoruz. Bir ilmek örmeden sağ şişe alıyoruz. 3 ilmek örüyoruz. Bir ilmek örmeden sağ şişe alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sondaki bir ilmeğimizi örmeden sağ şişe alıp örgümüzü ters çevirdiğimizde sıra başındaki ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi bu kez arka yüzden de yine ördüklerimizi düz, örmediklerimizi ipi ön tarafa getirip örmeden alıyoruz. 3 ilmeğimizi düz ördük. Sonraki ilmeğimiz örmeden aldığımız ilmeğimiz, ipimiz ön tarafta ve yine örmeden alıyoruz. Sonraki 3 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Sonraki bir ilmeğimiz örmeden alıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Her iki sırada bir ipimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz.
Döndüğümüzde örgümüzün ön yüzünde ipimizin rengini değiştiriyoruz. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Bir önceki sırada, bir alt sırada şu ilmeklerimiz, örülmeden olan ilmeklerimiz her defasında yine düz örülüyor. Hemen sağındaki ve solundaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Yine düzenli bir şekilde düz, ters, düz. İlk ilmeği önce ters örelim. İlk ilmeği ters ördük. İkinci ilmeğimizi düz. Üçüncü ilmeğimiz ters. Dördüncü ilmeğimiz bir önceki sırada örmediğimiz ilmeğimiz, buna düz ilmek denk geldi. Bu şekilde aynı bir ters bir düz, bir ters bir düz şeklinde yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Ters, düz, ters, düz, ters, düz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzden patiğimizin rengiyle gelirken tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlk ilmeği sıra başında örmeden aldık. Sonraki ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Bu şekilde önce sıramızı tamamlayalım. Evet, şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine ipimizin rengini değiştirdik. Bir alt sırada açık pembe ipimizden örmüştük. Bu kez modelimizi kaydırarak şu tam ortaya gelen ilmek değil, bu kez sağındaki ve solundaki ilmeklerimizi koyu pembeyle, yani 1 2 3 ilmeği koyu pembe, sonraki şu ikinci ilmeğimizi yine açık pembe örmemiz gerekiyor. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi koyu renk ipimizden ördük. Sonraki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine düzenli bir şekilde 3 ilmek örüyoruz. 1 2 3. Sonraki ilmeği yine örmeden aldık. 3 ilmek örüyoruz. Bir ilmeği yine örmeden aldık. 3 ilmeği örüyoruz. Bir ilmek örmeden aldık. 3 ilmeği örüyoruz. Bu kısımda modelimizi kaydırmış olduk. Yani tam ortaya gelen kısımdaki ilmeklerimiz bu kez sağlı ve sollu 2 ilmek daha ilave ettik. Bu kez üstüne gelen ilmekleri 3 ilmek koyu ördük. Yan taraftaki ilmekleri açık örmeden aldık. Yani yine aynı ilk sırada olduğu gibi 3 ördük, bir tane örmeden aldık. 3 ilmek ördük, bir tane örmeden aldık. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Modelimizi bu ikinci defa kurarken kaydırmış oluyoruz. Sıra sonundaki 2 ilmeğimizde yine koyu pembe ipimizden örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden yine ördüğümüz ilmekleri düz, örmediklerimizi ipimizi ön tarafa getirip örmeden alıyoruz. 2 ilmek sıra başında koyu pembe ipimizden ördük. Sonraki ilmeğimiz örmeden aldığımız ilmeğimiz, yine ipimiz ön tarafta, örmeden aldık. 3 ilmek örüyoruz. Sonraki ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 3 ilmek örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz.
tekrar ön yüzde ipimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. Açık pembe ipimizden yine bu kez aynı, yani sürekli aynı şekilde devam ediyor. Patiğimizin rengiyle ördüğümüz sıralarda bir düz bir ters örüyoruz. Koyu pembe ipimizden ördüğümüz sıralarda 3 düz bir tane örmeden alıyoruz. Yani model 4 sırada tamamlanmış oluyor. Şimdi tekrardan ilk ilmeği ters örüyoruz. Sonraki alt kısımdan gelen ilmeğimizi düz. Sonrasında yine düzenli bir şekilde bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Ters düz şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden de gelirken patiğimizin rengiyle tüm ilmekleri ters örerek geliyoruz. Arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını ters örerek ön yüze gelelim. Evet, şimdi tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. İpimizin rengini değiştirdik. İlk sırada olduğu gibi yine 3 ilmek koyu pembe ipimizden düz örüyoruz. Sonraki ilmeği örmeden alıyoruz. Yine 3 ilmek düz örüyoruz. Sonraki ilmeği örmeden alıyoruz. 3 düz, bir tane örmeden, 3 düz, bir tane örmeden, 3 düz, bir tane örmeden, yine sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Son ilmeğimiz örmeden dönüş yapıyoruz. Döndüğümüzde yine ördüğümüz ilmekleri düz örüyoruz. 1 2 3 ilmek düz ördük. Sonraki ilmeğimiz, örülmeyen ilmeğimiz, ipimizi ön tarafa getirip örmeden alıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. İpimizi ön tarafa getirip örmeden alıyoruz. Yine sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, tekrardan ön yüze geldiğimizde şimdi 1 2 3. modeli sıramıza başladık. 3. tırtıllı sıramıza bu kısmı 1 2 3 4 5 sıra boyunca modelimizi uyguluyoruz. Önce kalan sıralarımızda bu şekilde uygulayalım. Sonra boyun kısmındaki haroşolu kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, patiğimizin boyun kısmının da tırtıllı modelli sıralarını bu şekilde tamamladık. 1 2 3 4 5 defa modelimizi tekrarladık. En son koyu pembe ipimizle olan sıramızı yaptık. Şimdi açık pembe ipimizden devam ediyoruz. Koyu pembe ipimizi kestik. Boyun kısmını tamamen haroşa yaparak devam ediyoruz. Bu kısmı da her defasında düz örerek 3 diş olana kadar devam ediyoruz.
ön yüzden düz örüyoruz. Arka yüzden düz veya haroşonuzu nasıl örüyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Evet, bu kısmı da düz örerek boyun kısmını 3 haroşo dişi boyunca örüyoruz. Sonrasında ön yüzden ilmeklerimizi kesmeye devam ediyoruz. Önce sıralarımızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, boyun kısmının haroşo sıralarını da bu şekilde tamamladık. Şimdi örgümüzün ön yüzünde bu kez ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Son ilmeği şişimize takıp ve yine ikisini birlikte örüyoruz. Son ilmeği şişimize takıp 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Tüm ilmekleri bu şekilde kestikten sonra patiğimizin arka ve alt dikişini de yapalım ve patiğimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, patiğimizi bu şekilde tamamladık. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Herkese sağlık dolu yarınlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.